Beni en çok etkileyen kentlerden birisi de Apollonia kentiydi. Sessiz, dingin coğrafyası, gizemli, sizi içine çeken havası. Bu videomuzda Apollonia kentine biraz daha yakından bakacağız. Eşim Zeynep'le beraber Likya yolu yürüyüşümüzü tamamladıktan sonra birkaç günlüğüne Kekova Üçağız'a gitmiştik. Evet, Kekova coğrafyasını çok seviyoruz. Tekne turu yaptık, Teimussa ve Dolikiste kentlerini gezdik, Kekova'nın güzellikleriyle huzur bulduk. Tabii bölgeyi çok iyi tanıyan Yusuf Pehlivan Bey ve büyüğümüz Ali Sezer Bey sayesinde daha önce gitmediğimiz bir iki yeri de görme fırsatı bulduk. Bize 1000 yaşında ve daha yaşlı sedir ağaçları arasında yürüme imkanı sunan Sebeana projesini tanıdık. Bu projeyle ilgili bir videoda yaptık, izlemenizi isterim. Sebeana dönüşünde bir hayli yorulmuştuk. Ama gün henüz bitmemişti. Sıradaki durağımız Apollonia kentiydi. Tabii kenti görebilmek için bu tepeyi 100 metre kadar tırmanmanız gerekiyor. Zaman da ilerlemişti. Hava kararmadan önce kenti gezmek için sadece 1 saatimiz kalmıştı. Oyalanmadan tepeyi tırmanmaya başladık. Uzaktan lahitler kendisini gösterince çok mutlu olduk. Günün yorgunluğunu tamamen unuttuk. Yani sanki güne yeni başlıyor gibiydik. Likya lahitleri batmakta olan güneşin ardından bize poz veriyor. Güneş ülkesi Likya. Bu kent de ismini tam da buradan alıyor işte. Güneşin tanrısı Apollon'dan. Kent başta gözünüze küçük gibi görünüyor ama biraz yürüdükçe nedenli büyük olduğunu fark ediyorsunuz. Yani kafamızı nereye çevirsek, nereye baksak bir lahit gözümüze ilişiyor. Kimi zaman hemen yanımızda, kimi zaman da uzakta ağaçların ardında. Kentin nekropolisi çok büyük. Lahitler tam da Likya lahti diyebileceğimiz türlerden. Semerdam kapaklı, sade işçilikli, Likya'nın tipik kayalarından yontma lahitler. Lahitler çok güzel. Yani birbirinden güzel lahitler var ama ben bir tanesini özellikle çok sevdim. Üzerinde güneş sembolü olan bu lahitin kapağında birbirine dönük aslan figürleri de var. Lahitlerden bazılarının kapakları yok. Kimisinin de kapağı devrilmiş. Hemen yanında duruyor kapakları. Bazı lahitlerin de kırıldığını, parçalandığını gördüm. Çoğu geçmiş çağlarda kırılmış, bu belli. Ama bir tanesi sanki çok yakın bir zamanda tahrip olmuş gibi görünüyor. Yani bunu neden mi söylüyorum? Çünkü kırılan bölümlerdeki yosun tabakasıyla, renk tabakasıyla lahtin geri kalanı arasındaki renk farklılığı çok fazla. Ortam çok sessiz. Tam bir Likya sessizliği. Özellikle Likya'nın bu coğrafyasını ben daha sessiz buluyorum. Hayranlıkla kenti gezmeye devam ediyoruz. Nekropolde sadece lahit tipi mezarlar yok elbette. Dikme mezarlar da görüyoruz. Dikme mezar tipleri Likya'nın en eski mezar tiplerinden. Bu mezar tiplerinin bir numaralı merkezi Likya'nın başkenti Kısantos antik kenti. Kısantos antik kentinde aynı zamanda bu tipte mezarların en büyüklerini görüyoruz. Ama çok ilginç ki Apollonia kentinde de Kısantos kentindekiyle aynı sayıda dikme mezar var. Hani büyüklük konusunda elbette yarışamaz. O kadar büyük değil. Daha küçük çaplı. Ama bu kent de bu dikme mezar konusunda Likya'da öne çıkmış. Hepsi de bu kadar değil tabi. Kaya mezarları ve işlemeli mezarlar da var. Yani Likya'nın neredeyse her çeşit mezarını bir anda görüyorsunuz. Bir yerde, bir nekropolde görüyorsunuz. İşlemeli mezarlardan birisinin aslanbaşı yine tahminimce yakın dönemde kırılmış, parçalanmış. Yine aynı şekilde renk farklılığını görüyorsunuz. Tarihi değerlerimizden ne istiyorlar ben anlamış değilim. Hani bunu kırıp içinden altın mı çıkacağını düşünüyor. Cahillikten de öte bir şey. Bu düşmanlık, bu bir hainlik yani bence. Şimdi kentin adı Apollonia. Haliyle bu kentte Apollon'a, Tanrı Apollon'a adanmış bir kutsal alanın varlığı da düşünülüyor. Ama bu henüz kanıtlanmış değil. Böyle bir
kült alan varsa da yeri henüz belli değil. Kentte devasa su sarnıçları var. Burası Orta Likya bölgesi, Likya'nın en kurak coğrafyası diyebileceğimiz bölgesi. Burada da su ihtiyacını devasa sarnıçlarla karşılamaları çok normal. Yani bu sarnıçlardan özellikle birisine bakınca gerçek anlamda ürktüm. Ana kayaya oyma derinleştikçe de genişliyor. Hani aşağı doğru indikçe genişliyor. Duvarına tutayım da tırmanayım diye bir olay yok. İçine düşerseniz çıkmanız kendi imkanlarınızla pek mümkün gözükmüyor. Bir de içindeki çöpü de kim attıysa artık tüm güzelliğin içine de çöp atmış olmuş. Uzun bir merdiven olsaydı alırdım da yani ne diyelim. Benzer sarnıcı nerede görmüştük? Andriyaki kentinde de görmüştük. Hani buradaki sarnıçlar gerçek anlamda çok büyük. Aperlei'nin de böyle büyük bir sarnıcı var. Bir de unutmadan Arikanda kentinde de çok büyük bir sarnıç var. Orayı da Orta Likya bölgesi olarak nitelendirebiliriz. Bazı küçük sarnıçların girişlerini insan veya hayvan düşmesin diye olacak çalı çırpıyla kapatmışlar. Eğer Likya yolunu yürüyorsanız ve geceye kaldıysanız yürümeyin derim. Ne olur ne olmaz. Kentin küçük de olsa bir tiyatrosu var. 8 oturma sıralı bu şirin tiyatro yaklaşık 220 kişi kapasiteye sahip. Hatırlıyorsanız Likya'nın en küçük, en ufak tiyatrosu Simena'daydı. Kalenin içerisindeydi. Bu tiyatro içinde Likya'nın en küçük ikinci tiyatrosu diyebilirim. Apollonia kenti Likya'da oy hakkına sahip olacak kadar büyüklükte bir kent değildi. Simena, Aperlai ve Isinda kentleriyle birlik olarak toplamda bir oy hakkına sahip olmuşlardı. Likya'da küçük yerleşimlerin kendi arasında oluşturduğu bu tarz birliklere Simpoliteia deniliyor. Bunun örnekleri de çok. Bu kentin enteresan bir parlama ve sönme hikayesi de var. Apollonia erken dönemlerinde mezarlarından ve tiyatrosundan da anlayabileceğimiz gibi gelişen ve zenginleşen önemli bir kentmiş. Ama daha sonra önemini kaybediyor. Komşusu Aperlai'deki mor boya üretimi artıyor. Aperlai hani bu ticaretiyle, sanayisiyle bir değer kazanmaya başlıyor. Ve Apollonia kenti de işte bu komşusu Aperlai'ye göç veriyor. Yani öyle bir göç ki Likya'nın tanınan isimlerinden, zengin isimlerinden Lysandros böyle bütün torunları, ailesi, işçileri, evleriyle beraber bu kentten ayrılıp Aperlai'ye gidiyorlar. Böyle Apollonia kenti de kan kaybettikten sonra iyicene küçülüyor ve önemini yitiriyor. Sonuçta elindeki gücü bir deniz kentine kaptırması da normal. Bunun başka örnekleri de var. Bizans döneminden kalma büyük kilisede görüyoruz. Kilisenin kapısını ben çok sevdim. Böyle kendine has bir mimarisi var. Kapının hemen üzerinde kırmızı tuğlalı, süslemeli, işlemeli bir kemer var. Çok güzel bir görsellik sunuyor. Ama yapının geri kalan duvarları bildiğiniz harçlı yapılmış eğreti taş işçiliği. Hani ucuz Bizans duvarları. Yani duvara bakıyorsunuz, ben Bizanslıyım diye bağırıyor. Yani bilirsiniz Bizans dönemi gelince duvar işçiliğindeki kalitede bir hayli düşüyor. Böyle büyük büyük taşlar yerini sıvayla, harçla, eğreti yerleştirilen duvarlara bırakıyor. Duvar işçiliği bozuluyor. Ama Yusuf Bey bize başka bir duvar gösterdi. Hakiki Likya duvar işçiliği. İçim açıldı resmen. Yani bu duvarı görünce mutlu oldum. İşte duvar, işte işçilik, işte emek. Kentin hamamı da var. Ama Apollonyalılar hani bunca su sıkıntısının çekildiği bu coğrafyada öyle devasal hamamlar inşa etmemiş. Böyle mütevazi bir hamam yapmışlar. Suyu da idareli kullanmışlar. Kentin surları ve kalesinin bir bölümü de hala ayakta. Hem aşağıdan görüyorsunuz. Bu fotoğrafı ben daha önce geldiğimde çekmiştim. Buraya Likya yürürken çekmiştim. Hem de yukarıdan da sur kalıntısı, kale kalıntıları gözüküyor. Kenti biraz daha gezdikçe hani detaylarını da fark ediyorsunuz. Çoğunluğu Likya döneminden kalma işlikler var. Kayaya oyma bölmeler var. Bunlar bizim dikkatimizi çekti.
Burada hani keşfetmeye değer çok fazla detay var. Ama biliyorsunuz hani biz geç bir vakitte geldik buraya. Fazla bir incelemeye vaktimiz olmadı. Yine de hızlıca bakıp gezmeye çalışıyoruz burayı. Pişirilmiş topraktan yapılmış büyük bir kap da yine ilgimizi çekti. Yani o kadar büyük ki içine yetişkin birisi girebilir. Hani biraz zorlansa içerisine girebilir. Karya'da karşılaştığımız Pitos mezarlardan olabilir mi dedim. Ama yani Likya'da böyle bir ölü gömme adetine rastlanmıyor pek. O yüzden hani bunun bir zeytin içtiğinin parçası olabileceğini değerlendiriyorum. Zaten yakınındaki içlikler de bu teorimi güçlendirir nitelikte. Bir tane ezme tablası var. Böyle büyük. Yine kayaya oyma yekpare bir içlik var. Hani bu sanki zeytinyağı veya şarap atölyesine benziyor burası. Özellikle bahsettiğim bu büyük kayaya oyma işliğe ben bayıldım. Yani gözlerimi üzerinden alamadım. Arkasındaki manzara da böyle ayrı bir hava veriyor buraya. Bir de giriş takına benzeyen Helenistik dikmelerde dikkat çeken başka bir yapı elemanı. Yapının geri kalanı yok. Yusuf Bey buradaki yazıya dikkatimizi çekti. Evet, burada keyfimiz, enerjimiz yerinde. Yani bu Apollonia kentinin bambaşka bir enerjisi var. Tam bir Likya kenti. Burasının sevdiğim bir başka yönü de hani böyle Roma ve Bizans yapıları arasında ezilmemiş. Likya özelliklerini günümüze kadar ulaştırmayı başarmış. Bu özellikleriyle bana biraz İyon kenti Priyene'yi hatırlattı. Aydın Söke'de bulunan. Hani o kent de böyle fazla bozulmamış. Depremleri yıkıldıktan sonra Helenistik dönem özelliklerini barındırıyor. Bu güzel tepeden manzarayı seyre daldık. Uluburun uzakta puslu puslu kendisini gösteriyor. Likya'da güneş bir kez daha battı ve bizim de gitme vaktimiz geldi. Bizi kendi arabasıyla buralara kadar getiren Ali Sezer Bey'e ve eşi Şifade Hanım'a, bize rehberlik ederek bu kentteki detayları fark etmemizi sağlayan Ekim Pansiyon'un işletmecisi Yusuf Pehlivan Bey'e, fotoğraflarıyla bize destek veren Likya seyyahlarından Cüneyt İkicigil Bey'e teşekkürlerimizi sunuyor, selamlarımızı gönderiyoruz. Bu defa farklı bir anlatım tarzıyla sizlerle olmak istedim. Umarım siz değerli izleyicilerimiz için keyifli bir seyir olmuştur. Bundan sonra hangi antik kentin videosunu yapmamızı istersiniz? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Aynı şekilde diğer görüş ve önerilerinizi her zaman bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Arkeoloji ve doğayla kalın.